Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda sizlerle evinizde kullanabileceğiniz modern tarzda dekoratif ürünlerle ilgili içerikler paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda en çok tercih edilen dekorasyon ürünlerinden birisi olan makromeye değinmek istedim. Fakat makromeye başlarken en çok kullanılan temel düğüm tekniklerinden bazılarını da sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bu arada bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, bu tarzda videolardan ilk önce benim haberim olsun diyorsanız çan butonuna ve en önemlisi de ben bu kanalı kesinlikle takip etmek istiyorum diyorsanız da abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Aynı zamanda yorumlarınız benim için oldukça değerli. Bu sebeple aklınıza takılan tüm sorular için ve bu kanalda görmek istediğiniz içeriklerle ilgili bana yorum bırakabilirsiniz. O zaman hadi başlayalım. Makrome için öncelikle kullanacağınız her dala, farklı materyale makrome ipini geçirmekle başlıyoruz. Öncelikle ipimizi tam ortasından ikiye katladıktan sonra kullanacağımız barın üzerine üstünden atarak arkada ipimizi ayırıp bu şekilde içinden geçiriyoruz ve ilk ipimizi takmış oluyoruz. İsterseniz bunun tam tersini de uygulayabilirsiniz. İpi altından geçirip aynı boşlukta öne doğru geçirebilirsiniz. Her iki şekilde de makromenizi yapabilirsiniz. Ama ben genellikle bunu tercih ediyorum. O yüzden bu ipimi de aynı şekilde geçirip sizlerle en çok kullanılan temel makrome düğümü olan kare düğümü anlatmaya başlıyorum. Kare düğüm için ortada kalan iki ipimizi sabit bırakıyoruz. Öncelikle bu da yine tercihe göre değişir ama ben bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Solda bir C harfi oluşturuyorum. Sağda kalan ipimi önce ipin altından sonra da C'nin içinden geçirip iki yana doğru ortadaki iki ipimi sabit tutarak çekiyorum. Bu sefer tam tersini yapıyorum. Sağ tarafta bir C oluşturuyorum. Soldaki ipimi sağdaki C'nin içinden geçiriyorum. Ve karşınızda ilk kare düğümümüz hazır. Tekrar yapalım mı? Önce solda, çektim. Şimdi sağda. Çektim. Bu şekilde kare düğümlerinizi ilerletebilirsiniz. Buna örümcek düğüm tekniği de deniyor. Aslında mantığı aynı az önce yaptığımız kare düğümlerden oluşması. İlk baştaki 4 ipimi alıyorum. İplerimi gerdim. Sağda yaptım. Şimdi aynısını yanındaki 4 iple yapacağım. Ve sondaki 4 iple aynısını yapıyorum. Soldan aldım. İçinden geçirdim. Bu sefer de sağdan aldım. İçinden geçirdim. İlk sırayı bitirdik. Şimdi ikinci sırada baştaki iki ipimi atlayıp sonraki 4 ipi alıyorum. Ve yine aynı işlemi uyguluyorum. Yine önce solda bir C oluşturdum. Sağdaki ipi içinden geçirdim. Bu sefer de sağda bir C oluşturdum. İpi içinden geçirdim. Yanındaki 4 iple devam ediyorum.
İkinci sıramı da tamamladım. Üçüncü sırada eğer isterseniz ilk sırada yaptığımız gibi baştaki 4 iple devam edebilirsiniz ve 3 kare düğüm oluşturarak ilerleyebilirsiniz. Veya baştaki ikinci sırada 2 ip boş bırakmıştık. Üçüncü sırada 4 ipi boş bırakarak ortada kalan 4 iple bir kare düğüm daha oluşturabilirsiniz. Bu da daha farklı bir motif elde etmenizi sağlar. Gördüğünüz gibi küçük bir üçgen elde etmiş olduk. Şimdi bunları kaydırıyorum. Ve bir sonraki düğümümüze geldik. Bu düğümde de spiral düğümü göstereceğim sizlere. Burada da aynı kare düğüm mantığıyla başlıyoruz. Fakat aradaki tek fark. Buraya kadar her şey aynı. Şimdi normalde sağdan almam gerekiyor. Spiral düğüm için sürekli ilk başta hangi tarafta C oluşturduysam diğer tüm sıralarda da aynı tarafta oluşturmaya devam ediyorum C'mi. Ve gördüğünüz gibi yavaş yavaş motif dönmeye başladı. Sürekli aynı taraftan düğüm attığınız zaman motifiniz bir kavis almaya başlıyor. Gördüğünüz gibi böyle ilerletmeye devam ettiğiniz sürece bu motif böyle dönmeye devam edecek. Buna da spiral düğüm diyoruz. Ve bir diğer düğüm tekniğimiz diagonal düğüm deniyor. Bunun için de bu düğüm için de en baştaki, en soldaki ipimizi buna referans ip diyebiliriz. Çünkü bu ipimiz düğüm boyunca sabit kalacak olan ip. Bu ipimiz sürekli elimizde sabit olarak kalacak. Altındaki yani ikinci ipimizi sabit olan ipin üzerinden geçirerek bir düğüm attık. Ve aynı iple ikinci düğümü attık. Her iple ikişer defa düğüm atarak motifimizi ilerletiyoruz. Bir sonraki ipe geldim. Yine üstünden geçirerek bir düğüm attım. Aynı ipimle ikinci düğümü attım. Üçüncü iple yine aynı şekilde. Bu referans ipinizi hangi yöne doğru gitmek istiyorsanız oraya doğru tuttuğunuz zaman diagonal olarak o tarafa gitmeye başlayacaksınız. Bu şekilde tutmuş olsaydım bu düğümler düz olarak gidecekti. Ben aşağıya doğru verev olarak gitmesini istediğim için böyle tutuyorum. Her iple mutlaka 2 defa düğüm atıyoruz. Bunu denediğiniz zaman sizin düğümleriniz daha farklı görünebilir. O herkesin elinin sıkılığına göre değişkenlik gösteriyor. Eğer daha gevşek düğümler atarsanız bu düğümleriniz daha farklı duracaktır. Daha sıkı düğüm atarsanız daha gergin duracaktır.
Gördüğünüz gibi ilk başladığım ipi sağ elimden hiç bırakmıyorum. Ve son düğümü de atıyorum. Gördüğünüz gibi verev bir düğüm çıktı ortaya. Aynısını tam tersi uygulayabilirsiniz. Bu sefer aynı kalan ipimizi, en başta başladığımız referans ipimizi diğer elimize alıp sırayla ipleri diğer tarafa doğru düğümlemeye başlıyoruz. Bu şekilde de gittiğimizde tam tersi tarafa doğru bir diagonal bitmiş olacak. Evet, en çok kullanılan tekniklerimizi gördük. Genellikle makrome yapımlarında bu temel düğümler üzerinden ilerliyoruz.